2 sıra ördüm. Şimdi 3. sırada sırtı birleştiriyorum. Bir zincirle bir ilmek yaptım. Tığın başına doladım. Burada 4 tane zincir çekiyoruz. 3. zincirin içine geldim. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Karşılıklı üçlü gruplar denk gelecek demiştim. Siz de burada üçlü grup değil de buradaki gibi ikili trabzan da olabilir. Siz demek ki karşısına ikili trabzanla başlayacaksınız. Karşılıklı denk gelecek. Burada ne varsa karşı tarafta da onu yapacağız. Burada benim üçlü grubum var. Demek ki üçlü grup yapmam gerekiyor. Öncelikle bir tane ikili trabzan yaptım buraya. Burada ilk trabzanın tepesine geliyorum. Kaydırıyorum. Bu sefer zincir çekmiyorum. Arada boşluk olmasın diye. Başına doladım. Buradaki boşluğa 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Böylece karşılıklı 2 tane üçlü grup denk gelmiş oldu. Örgümü şöyle çeviriyorum. Yukarıdan aşağı aynı şekilde birleştirmeye devam ediyorum. Sağ taraftaki hep tamamlanmış parça, soldaki yarım olan parça oluyor. Buraya gelip kaydırıyoruz, zincir çekiyoruz. Buraya gelip 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Buraya geldim, boşluğa kaydırdım, zincir çektim. Soldakine geldim, 3 tane ikili trabzan yaptım. Sağdakine geldim. Kaydırıp zincir çektim. Soldakine 3 tane ikili trabzan yaptım. Kolu anlatırken açık renk parçada da anlatmıştım. Aynı orada olduğu gibi. Sağdakine kaydır, zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Bu şekilde karşılıklı gruplar denk gelecek. Sizin böyle bir tane trabzanınız varsa bir ikili trabzanla başlamışsa siz de karşısından bir ikili trabzan yapıp sonrasında üçlü gruplarınıza devam edeceksiniz. Önemli olan eşit şekilde karşılıklı görünmesi. Yukarıdan aşağıya doğru sağdakine kaydırıp zincir çekerek soldakine 3 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Bu şekilde sırtı birleştirelim. En son köşe noktalarını nasıl birleştiriyoruz orada buluşalım. En son köşeye kadar birleştirerek geldim. Tığın başına doladım. Köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çektim. Buradaki köşeye kaydırıyorum. Ve tekrar bir zincir çekiyorum. Ve buradaki köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Böylece yukarıdan aşağı bir bütün olarak ip koparmadan birleştirmiş olduk. Sonra bu kenarı da örüyoruz. Etek kenarını da 3 sıraya tamamlamış oluyoruz. Ve sıra sonunda yine ipimi kesiyorum. Sizin ipiniz de birleştirme sırasında etekte kaldıysa en son orada koparırsınız. Buradan birleştirmeye başlarsınız. Öbür türlü aşağıdan yukarı ters oluyor çünkü. Yukarıdan aşağı birleştirmeye başlarsınız. Burada etek kenarında örüyorum. İpimi kesiyorum. Ve önce üzerime giyiyorum hırkayı. Ne kadar boyunu uzatmak istiyorsam o kadar uzatıyorum. Önce ona karar vermem lazım. Şimdi etek kenarını öreyim. Sonrasında üzerime geçireyim ve ne kadar örmem gerekiyorsa tekrar etek kenarından örmeye başlayalım. Sırtı yukarıdan aşağı birleştirdim. En son etek kenarında ördüm ve bitirdim. Bu aşamada üzerime geçirdim. Pantolon cebinin üstüne kadar geliyor. Yani biraz kısa. Uzatmak istiyorum. O yüzden yine etekte 3 sıra gri, 3 sıra koyu gri şeklinde öreceğim. Sadece artık eteği öreceğiz. Eteği örmek için de böyle çeviriyorum. Düz yüzünden etekten örmeye başlıyorum. En son o ipleri gizleyeceğiz. Bir sıra trabzan geçeceğiz lastikten önce. Lastik sırasında, trabzan sırasında o ipleri de gizlemiş olacağız. Yine tığa ilmek yapıyorum.
Önce buradaki bir ikili trabzan var. Oraya geldim. Bir tane ikili trabzan yaptım. Boşluğa geldim. 2 tane daha ikili trabzan yaptım. 3 tane ikili trabzanla başlamış oldum. Arada bir zincir, bir diğer boşluğa 3 tane ikili trabzan. Artık köşe noktamız kalmadı. Sadece bir zincirlik boşluklarımız var. Bir zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir diğer boşluğa geçerken de arada bir zincir çekiyoruz. Buradaki birleşim yerine kadar gelelim ve burada birleştirme yerine nasıl geçiyoruz orayı size göstereyim. Parçaları birleştirdikten sonra boy uzatma aşamasındayız. Burada 3 tane ikili trabzanla başlamıştık. Birleştirme yerine kadar geldim. Arada bir zincir çektim. Birleştirme yerine iki köşenin birleşim yerine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar bir zincir çektim ve bir zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan yapmaya devam ediyorum. Bu birleşim yerini yaptıktan sonra artık değişen bir şey yok. Yine bu gri rengi, açık gri rengi 3 sıra öreceğim. Sonra koyu gri renge geçeceğim. En son siyah renkle de lastik kısmımı öreceğim. Siz bu aşamada istediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. İster pantolonun altına gelecek kadar örersiniz, ister diz kapağınıza gelecek kadar, isterseniz de bilek boyuna gelene kadar örebilirsiniz. Burada sizin ipinizin ne kadar yettiğine bağlı şekilde değişir. İpiniz ne kadar yetiyorsa, ne kadar canınız istiyorsa o kadar uzatabilirsiniz. Ben 3 sıra açık gri ile 3 sırada koyu gri ile örüp geliyorum. Aynı şeylerle siz sıkmak istemiyorum çünkü hep aynı model. O yüzden ben 6 sırayı tamamlayıp geliyorum. Bu aşamada tripod kırıldı. 3-4 gün sonrasında devam edebildim. Başlarken detayla başlıyorum. Sonrasında örmeye devam ediyoruz. Altıgen hırkanın ikinci bölümündeyiz. Bu zaten bizim son bölümümüz. En son boy uzatma kısmında kalmıştık. Etekten ve kollardan boyunu uzatacağız. Sonrasında lastik geçip örgümüzü bitireceğiz. Normalde bu hafta içi ikinci bölümde yayınlayacaktım. Tripod kırıldığı için devam edemedim. Yenisi geldi. Artık onunla bugün hırkamızı bitireceğiz. Birinci bölümde neler yapmıştık kısaca onu da anlatmak istiyorum. 2 tane altıgen parça hazırladık. Onu kola dönüştürdük. Kol boşluğumuz 22 santim olunca artık beden genişletmeye geçtik. Önce üç kenardan bedenimizi genişlettik. Sonra ön kenarı iptal edip artık iki kenardan bedenimizi genişletmeye devam ettik. Bu sayede ense boşluğumuzu da oluşturmuş olduk. Beden genişletme ile beraber aslında hırkamızın boyunu da uzatmış oluyoruz. Sonrasında artık beden genişletmeyi bitirince sırttan yukarıdan aşağıya doğru ip koparmadan yine birleştirdik. Etekte 3 sıra gri renkle açık gri ile 3 sırada koyu gri ile ördüm. Bedeni uzattım. Siz istediğiniz sıra sayısı kadar bedeni uzatabilirsiniz. Sonrasında kollardan uzatma yapacağız. Kolları uzatacağız ve lastik geçeceğiz. Ben bir tanesini yine size anlatabilmek için hazırladım. Bu şekilde. Yine bu kola bakarak diğer kolu da tamamlayacağız. Kol uzatmaya geçmeden yine iplerle ilgili ve tığla ilgili bilgilerimi vereceğim. Sonrasında kolumuzu yapmaya başlayacağız. Hırkada sizin isteğiniz üzere BİM'den ipler almıştım. Onları kullanıyorum ve 4 milim tığ kullanıyorum. Hepsinden 3 tane almıştım. 3 tane açık gri, 3 tane koyu gri ve 3 tane siyah almıştım. Hepsinden birer tane kaldı bu aşamada. Siyahla en son kola geçiş yaptım. Siyah bedende yetmeyecek. O yüzden elimde başka bir ip vardı. Markası başka ama içeriği aynı olan bir ip vardı. Onunla da bedenden lastik geçeceğim en son. Yani siz 4 tane siyah, benim ölçülerimle yapacaksınız ama 4 tane siyah, yine 3 tane gri ve 3 tane açık gri alsanız yeterli gelecek. Daha büyük bedenlerde yapacaksanız, boyunu daha uzun yapacaksanız ip sayısını artırmanız gerekiyor. Yine birinci bölümde dediğim gibi en ince ipten en kalın ipe kadar
kullanabilirsiniz. Önemli olan ölçü. Ölçüye uyduktan sonra ipimizin inceliği kalınlığı fark etmiyor. İpimizin inceliğine kalınlığına göre sadece sıra sayımız değişir. İpimiz ince ise daha fazla sıra sayısında öreriz. Kalınsa daha az sıra sayısında öreriz. Bedende 6 sıra boy uzatma benim için yeterli geldi. Etekte bir önden bir arkadan örerek bir uçtan bir uca 6 sıra ördüm. Bu 6 sıra benim için yeterli. Sonra buradan bir sıra trabzan geçeceğiz ki bütün yüzeye eşitleyelim. Sonrasında lastik geçeceğiz. Burayı sonraya bırakmak istiyorum. Kolu anlatmak için. Öncelikle kolla başlayalım. Siz de bedeni uzattığınızı düşünün. Kollara geçtik. Kollarda da boy uzatmada açık gri, koyu gri ve siyahla 9 sıra ördüm. 9 sıradan sonra artık lastik örmeye başladım. Koltuk altından bileğe kadar ölçüsü 44 santim oldu. 43-44 santim genelde yeterli geliyor. Kendimize yapıyorsak ne yapıyoruz? Üzerimize geçiriyoruz. En garantili yöntem üzerimize geçirmemiz. En son artık bu noktada kalıyorsa yeterlidir ve artık orada düzgün bir bitişle kolumuzu bitiriyoruz. Şimdi artık buradaki gibi diğer kolu da beraber yapalım. Bedeni uzattık, artık kollardayız. Kolda örmeye koltuk altından itibaren başlıyorum. Koltuk altına gelecek yerde olsun ki bitişim buraya denk gelsin. Çok fazla belli olmasın. Yine 4 milim tığ kullanıyorum. Açık gri rengimi aldım. Bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum. Koltuk altına denk gelen herhangi bir boşluktan giriyorum. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İpi de arada saklayarak ikisini birlikte aldım ve ikisini birlikte aldım. Aynı boşluğa ikinci ikili trabzan ve aynı boşluğa üçüncü ikili trabzanım yaptım. Yine modelimiz aynı devam ediyor. Bir diğer boşluğa geçerken bir zincir çektim ve aşağıdaki bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yaptım. Aynı birinci bölümde anlattığım gibi bir diğer boşluğa geçerken bir zincir, buradaki bir zincirlik boşluğa da 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Hırkayı tam böyle önüme aldım, kolu örmeye devam ediyorum. Burada birleştirme yerine kadar 3 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Burada birleştirme yerine geldim. Burayı yapmadan şunu da söylemek istiyorum. Ben örgüleri yeni başlayanlar daha rahat anlayabilsin diye ve çevirilerde düzgün çevrilebilmesi için yavaş ve tek tek anlatıyorum. Anlatım size yavaş gelirse oynatma hızından hızlandırarak izleyebilirsiniz. Ya da tam tersi yavaşlatarak izleyebilirsiniz. En son boşluğa da 3 tane ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir çektim. Burada iki köşenin birleşim yeri var. Tam birleşim yerine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Köşelerin birleşim yerine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Yine arada bir zincir çekiyorum ve buradaki bir zincirlik boşluktan örmeye devam ediyorum. Köşeyi de bu şekilde geçtik. Sıra sonuna kadar örerek devam ediyorum. Sıra sonuna nasıl bitiriyoruz? Orayı tekrar size göstereceğim. Sıra sonuna kadar geldim. Son bir zincirlik boşluğa da 3 tane ikili trabzan yaptım. Yine arada bir zincir çekiyorum. İlk yaptığım ikili trabzanın tepesine geldim ve kaydırdım. Buradaki boşluğa geçmem gerekiyor. İkinciye de geldim, kaydırdım. Üçüncü trabzanın tepesine kaydırdım ve boşluğa geldim, kaydırdım. Burada 3 tane zincir çektim. Bunda bir ikili trabzan kabul ediyorum. Tığın başına doladım. Aynı yere 2 ve üçüncü ikili trabzanı da yaptım. Kol boşluğunda böyle döne döne örüyoruz. Sıra sonunda kaydırmalarla boşluğa geliyoruz ve döne döne örüyoruz. Ben şimdi açık gri ile
3 sıra, koyu gri ile de 3 sıra öreceğim. Sonrasında siyah renge geçeceğim. Siyah renkle de 3 tane örüp artık lastik örme kısmına geçeceğim. Bu 9 sıra örmeyi neye göre yaptım kolda? Benim buradan buraya ölçüm 9 sıra ördüğümde 34 santim oldu. Dediğim gibi 43-44 santim koltuk altından itibaren yeterli geliyor. 10 santimini de böyle lastik kısmına bırakmak istedim. Eğer ben kolu böyle daraltmayla değil de lastiği normal yapsaydım buradan itibaren 39 santim, 38-39 santim örerdim. Böyle üçlü trabzanlarla. Sonra 4-5 santimlik böyle kısa bir lastik kısmı bırakırdım. Düz lastikte çok fazla bu kadar uzun güzel görünmüyor. O yüzden böyle küçük bir lastik kısmı bırakırdım. Lastik kısmına geçtiğimizde o kısa olanların görüntüsünü de size göstereceğim başka örgülerde. Şimdi ben bu kolda olduğu gibi 9 sıra örüyorum döne döne. Sonrasında artık lastik örmeye başlıyorum. 9 sıra öreyim, sonrasında lastik kısmında buluşalım. Önceki videolarda size altıgen hırka anlatmıştım yine. Onda da boşluklar ve trabzanlarla altıgen hırka yapmıştık. Onu da yine bölümler halinde ayırarak videosunu çekmiştim. Onlara da bakabilirsiniz. Burada uzun bir kol ördüm yine ve düz bir lastik ördüm. Daraltmadan lastik ördüm. O yüzden diyorum düz lastiklerde böyle kısa bırakıyorum ki şık görünsün, güzel görünsün. Bu kadar büyük bir lastik hoş görünmüyor. Siz de böyle kısa bir lastik istiyorsanız, düz bir lastik istiyorsanız buradaki boy uzatmasını ona göre yapıyorsunuz. Eğer daraltarak yapmak istiyorsanız buraya 10 santim kadar bıraksanız yeterli geliyor. O daraltmada 10 santim yeterli geliyor. Ben burada koltuk altından itibaren 34 santim olana kadar ördüm. Sonrasında 10 santimde lastik ördüm. Kolu 44 santime getirmiş oldum koltuk altından itibaren. Kolu da buradan itibaren 9 sıra uzattım size dediğim gibi diğer kolda olduğu gibi. Normalde siyah renkle lastik örmeye devam edeceğim. Ama siyah renk görünmeyeceği için açık renkle size orayı göstermek istiyorum. Lastiğin mantığını açık renkle anlatacağım. Sonra orayı sökeceğim. Zaten ipimi içeri almıştım. Oradan siyah renkle örmeye devam edeceğim. Burada en son kaldığım yerde ipimi kesmedim ki sonra devam edebileyim size gösterdikten sonra. Daraltma ile kolumuzu öreceğiz. Daraltma da yapsak, normal düz de örsek bir sıra trabzan örüyorum. Bir sıra ikili trabzan örüyorum. Yine bir zincirle bir ilmek yapıyorum. Tığın başına doladım. Burada koltuk altından herhangi bir boşluktan başlıyorduk. Boşlukları yapmak istemiyorum. Zaten daraltma yapacağım. Sadece trabzanların üzerine trabzan yapacağım. Boşlukları es geçeceğim. Şimdi şuradan başlıyorum. Bir üçlü grubun en başından başladım. Bir tane ikili trabzan yaptım. Sonraki trabzanın üzerine trabzan yaptım. Sırasıyla üçlü grupların üzerine trabzan yapıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bir zincirlik boşlukları atlıyorum. Arada herhangi bir zincir yok. Üçlü grupların üzerine ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi trabzanların üzerine trabzan yaptım. Boşlukları atladım. Siz düz de örecekseniz, daraltmayla da örecekseniz bir sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Sıra sonuna kadar üçlü grupların üzerine trabzan yapalım. Aşağıdaki ikili trabzanların üzerine bir tane ikili trabzan yapalım. Bir bütün kolu ikili trabzanlarla dolandık. Aradaki bir zincirlik boşluklara batmıyoruz. Sıra sonunda ilk yaptığım ikili trabzanın tepesine geldim ve kaydırdım. Şimdi buradaki altıgen hırkadaki gibi düz örmek isteyenler için önce bir bunun anlatımını yapacağım. Sonra daraltmayla lastik örmeye geçeceğiz. Belki siz altıgen parçalarda sırasını fazla yapmışsınızdır.
Zaten kolunuz çok büyüktür. Sadece düz örmeniz gerekiyordur. Ona göre siz de düz şekilde örebilirsiniz. Daraltma yapmadan. Daraltmadan lastik örecekler için anlatıyorum. 3 tane zincir çektim. Tığın başına doladım. Bunu arka lastik olarak kabul ediyorum. Bu çektiğim 3 zinciri bütün örgülerde arka lastik kabul ediyorum ki 2 tane ön lastiğin arasına kalsın. Bu zincir görünümü görünmesin. Arkada gizlenmiş olsun. 3 tane zincir çektim. Onu arka lastik kabul ediyorum. Bir sonraki trabzanı önden aldım. Yani trabzan tığın önünde kaldı. Bir tane ikili trabzan yaptım. Tığın başına doladım. Bir sonrakini arkadan alıyorum. Trabzan tığın arkasında kaldı. Yine ikili trabzanlarla örmeye devam ediyorum. Bir sonrakini önden aldım. Bir sonrakini arkadan aldım. Bir sonrakini önden, bir sonraki trabzanı arkadan aldım. Bu şekilde örerek devam ediyoruz. Düz örmek isteyenler baştan sona ne kadar lastik örmesi gerekiyorsa trabzanları bir önden bir arkadan alarak devam ediyor. Sıra sonunda geliyorsunuz. 3. zincirin tepesine kaydırıyorsunuz. Tekrar 3 zincir çekip önde olanı önden, arkada olanı arkadan alarak lastik örmeye devam ediyorsunuz. Dediğim gibi sizin bileğinize gelene kadar o kadar sıra sayısında örüyorsunuz. Örgüde baştan sona söylemiştim. Benimle aynı sayıda örmeye çalışmıyorsunuz, aynı sıra sayısında. Benim verdiğim ölçülere uyarak yapmaya çalışıyorsunuz. Hem elimizin sıkılığı, gevşekliği farklı hem de iplerimiz farklı olduğu için sıra sayılarında değişiklik olabilir. Şimdi düz lastiği gösterdim. Biz daraltarak nasıl yapacağız onu göstereyim. Şimdi yine 3 tane zincir çektim. Daraltma yapacağımız için aşağıda normalde düz yaparken bir tanesini önden almıştık. Bu sefer 2 tanesini önden alıyorum. 2 tanesini arkadan alıyorum. İkisini önden, ikisini arkadan alıyorum. Yani 2 trabzanı teke düşürmüş oluyorum. Tığın başına doladım. Bu yine arka trabzanım, benim arka lastiğim. Sonraki 2 trabzanı önden aldım ve bir tane ikili trabzan yaptım. Tığın başına doladım. 2 tane trabzanı arkadan aldım. İkili trabzan yaptım. Tığın başına doladım. 2 tane trabzanı önden aldım. 2 tane trabzanı arkadan aldım. Daraltma yaparken 2 tane önden, 2 tane arkadan alarak devam ediyorum. Bu şekilde buradaki trabzan sayımızı yarıya düşürmüş oluyoruz. Kolumuzu daraltmış oluyoruz. Daraltma yaparken sadece bu sırada değişiklik var. Sonrasında yine bir önden bir arkadan alarak istediğimiz sıra sayısı kadar öreceğiz. Öncelikle bu sıramızı 2 tane önden 2 tane arkadan alarak bitirelim. Trabzanları 2 tane önden 2 tane arkadan alarak devam ettim. En son sıra sonundayım. 3 tane zincirim var. Zincirin tepesine geliyorum ve kaydırıyorum. Bu şekilde sıra sonunda yapmış oldum. Buradan sonra öreceğimiz aynı düz lastik yapar gibi önde duranı önden alacağız, arkada duranı arkadan alacağız. Kaç sıra örmek istiyorsak bunu arka lastik kabul ediyoruz. 3 zinciri bir sonrakine yine önde duranı önden aldım. Arkada duranı arkadan aldım. Ön lastik zaten önde. Arka lastik arkada görünüyor. Önde olan lastiği önden alıyorum. Arkada olan lastiği arkadan alıyorum. Biraz daha örerek görünümünü size göstermek istiyorum.
önde olanı önden, arkada olanı arkadan alıyorum. Görünümü de bu şekilde oluyor. Bir sıra ikili trabzanlarda dolanmıştık. Onun üstüne 2 tane önden 2 tane arkadan aldık trabzanları. Sonrasında artık sadece önde olanı önden, arkada olanı arkadan alarak devam ediyoruz. Ben bu şekilde sıra sonuna geleyim. Bir üst sıraya nasıl çıkıyoruz onu da size göstereyim. Sonrasında zaten örüm şeklimiz aynı. Sıra sonuna geldim. En son önde duranı önden aldım. Yine 3 zincirin tepesine geliyorum. Kaydırıyorum. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum ve önde olanı önden, arkada olanı arkadan alarak örmeye devam ediyorum. Bu şekilde kaç sıra istiyorsanız o kadar örebilirsiniz. Diğer kolda ne kadar örmüşüm onu size göstereyim. Bu kolda daraltma yaptıktan sonra 10 sıra bir önden bir arkadan alarak örmüşüm. 10 sıra bir önden bir arkadan alarak örmüşüm. Yine 4 milim tığla örüyoruz. Burada yine benim verdiğim sıra sayısında değil, benim verdiğim ölçülere göre örüyorsunuz. Neydi? Koltuk altından itibaren 43-44 santime ihtiyacımız var. Burada en son kolu uzatmaya başladığımızda siz düz şekilde örmek istiyorsanız 5 santimlik bir lastik kısmı bıraksanız yeterli. Böyle daraltarak örmek istiyorsanız 10 santimlik bir lastik kısmı yeterli. Ona göre buradakini ben 9 sıra ördüm. Siz belki 3 sıra örersiniz, belki 5 sıra örersiniz. Sizin buradaki sıra sayınız da değişecektir ipinizin inceliğine, kalınlığına göre. Siz verdiğim ölçülere uyarak örmeye çalışın. Şimdi ben burada size gösterdiğim gri rengi sökeceğim ve siyah renkle kolumu bitireceğim artık. Kol lastiğini bitireceğim. Yine daraltma yaptıktan sonra 10 sıra bir önden bir arkadan alarak örüp en son kolumu bitireceğim. Trabzanları 2 tane önden 2 tane arkadan aldıktan sonra, yani daraltma yaptıktan sonra bir önden bir arkadan alarak 10 sıra ördüm. 10 sıranın sonunda ipimi yeteri kadar kopardım ve düzgün bir bitiş yapacağım. Siyah renk olduğu için anlaşılmayabilir. Söylediklerime göre ilerlerseniz elinizdeki örgüde yapabilirsiniz. Burada ipimi yeteri kadar kestim. En son ön lastiği yapmıştım. Burada 3 tane zincir çekmiştik en başta başlarken. 3 zinciri bırakıyorum. Buradaki ön trabzanın, ön lastiğin tepesine alıyorum. Ön lastiğin tepesine girdim. İpi aldım ve örgünün iç tarafına çektim. Burada da en son yaptığım ön lastik var. En son yaptığım trabzan var. Trabzanın böyle V gibi 2 kanadı var. İçtekine girdim. İpi aldım ve çektim. Burada bir tane daha trabzan tepesi oluşturmuş oldum. Sonrasında ipi gizliyorum. Diğer videolara denk geldiyseniz çantada yapsak, hırkada yapsak, eldivende yapsak hep düzgün bir bitişle bitiyoruz ki tüm trabzan tepeleri eşit şekilde görünsün. Sonrasında ipi içeride gizliyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Giydiğimizde, yıkadığımızda sökülmesin diye. Sonrasında kalan ipi içeride gizlemeye devam ediyorum. İpi yeteri kadar gizlediğimde en son esnetiyorum. Esnettikten sonra dışarıda kalan ipi kesiyorum. İki kolumuzu da böylece bitirmiş olduk. Koltuk altından itibaren bileğe kadar 44 santimlik bir kol ölçümüz var. Kolları önceden yaptım ki bedende lastik geçmek hakkında da biraz fikrimiz olsun. Önceden yine değişen hiçbir şey yok. Bir sıra trabzan öreceğiz. İkili trabzan, onun üzerine daraltmadan normalde bir önden bir arkadan aldığımız şeklinde 4-5 sıra lastik öreceğiz. Yine 4 milim tığ kullanıyoruz. Bedenden lastik geçerken bu ipi kullanacağım. İçeriği birebir aynı, kalınlıkları, incelikleri, her şey aynı. Diğeri yetmedi artık. Üçüncü ipim yetmedi.
Onunla başlayıp bununla devam etmek istemiyorum. Belki renk tonunda farklılık olabilir diye bununla başlıyorum bedenden geçmeye. 3 tane ip yeterli gelmiyor bir tane hırka için, bu boyutlardaki hırka için. Ama 36-38 beden yapacaksanız yeterli gelecektir. Lastik geçmeden önce trabzanlarla bir bütün hırkanın zeminini eşitliyoruz. Eşit zemin üzerinden lastik örmeye başlayacağız. Öncelikle bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum. Arkadan başlıyorum. Hırkanın arkasından başlıyorum ki bitişim, başlangıcım arkaya denk gelsin, göze batmasın. Zaten çok büyük farklılık yok ama yine de arkaya gelsin, denk gelsin. Tığın başına doladım. Burada herhangi bir daraltma yapmayacağımız için birebir devam edeceğiz. Trabzanların üzerine trabzan yapacağız. Bir zincirlik boşluğa bir tane ikili trabzan yapacağız. Tığın başına doladım. Arkadan herhangi bir yerden başlayabilirsiniz. Buradaki üçlü grubun ortasından başlıyorum. İpi de gizleyerek ikili trabzan örerek başladım. Aşağıdaki ikili trabzanların üzerine ikili trabzan yapıyorum. Boşluğa geliyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonrasında trabzanların üzerine trabzan, bir zincirlik boşluğa geldim. Oraya da bir tane trabzan yapıyorum. Gördüğünüz gibi burada herhangi bir daraltma yapmıyoruz. Üçlü grupların üzerine ikili trabzan, boşluklara bir zincirlik boşluklara bir tane ikili trabzan. Burası bizim örmemizin kolay olan kısmı. Zaten burada boşluklar var, trabzanlar var. Örmesi kolay. Şimdi buradan devam ediyoruz. Eteğe kadar. Devam ediyoruz etek ucuna kadar. Buradaki düzgün olmayan zemini yine trabzanlarla düzeltiyoruz. Etekte devam edelim sıra sonuna kadar. Sonrasında düzgün olmayan zemini beraber düzeltelim. Trabzan üzerine trabzan yaparak boşlukları da bir tane trabzan yaparak devam ettim. Hırkamız biliyorsunuz baştan sona ikili trabzanlardan oluşuyor. Diğer sayılarla karışmasın diye trabzan olarak devam ediyorum. Trabzan diyerek devam ediyorum. Boşluğa bir tane ikili trabzan yaptım. Burası artık benim dönüş noktam. Buradaki bir tane trabzana 3 tane ikili trabzan yapacağım. Kavis verebilmek için aynı yere 3 tane ikili trabzan yapacağım. Buranın tepesine geliyorum. Birinci ikili trabzan, aynı yere ikinci ikili trabzan ve aynı yere üçüncü ikili trabzanımı yapıyorum. Burada sizde bir tane ikili trabzan kalmamış olabilir. Üçlü grup olabilir. Son üçlü grubun üzerine 3 tane ikili trabzan yapacaksınız o zaman. Aşağıda en son üçlü grupla da bitmiş olsanız, bir tane ikili trabzanla da bitmiş olsanız en son yere 3 tane ikili trabzan yapıyorsunuz. Burada kavisimizi verdik. Sonrasında artık yukarı doğru örmeye devam ediyoruz. Trabzan çıkarmaya devam ediyoruz. Diğer altıgen hırkada da anlatmıştım. Önlük süveterde, deri mont çantada da anlatmıştım. Böyle düzgün olmayan, eşit olmayan zeminlerde elimizin sıkılığına, gevşekliğine göre ilerliyoruz. Benim 2 tane battığım yere siz 3 tane batabilirsiniz ya da 1 tane de batabilirsiniz. Çünkü benim buradaki ikili trabzanın genişliği 2 tane alacak kadardır. Sizinki 3 tane alacak kadar olabilir. Ya da 1 tane alacak kadar olabilir. Elimizin sıkılığı, gevşekliği buradaki boyut farkından dolayı bizde de trabzanlarda eksik ya da fazla yapmamıza sebep olabilir. Bu benim kendi hırkamda da değişebilir. Buradaki ikili trabzanı geniş çekmişimdir. 3 tane trabzan sığdırırken buradaki ikili trabzana 2 tane sığdırabilirim. O anki dikkat dağınıklığımıza göre değişebilir. Çocuğun soru sorması olabilir, televizyona bakmamız olabilir, herhangi dikkatimizin dağılması olabilir. Buradaki elimizin sıkılığı, gevşekliği bile değişir. O yüzden ne kadar yetiyorsa, ne kadar olması gerekiyorsa o kadar trabzan yapacağız. Fazla yapmayacağız ki
marullanma olmasın, az yapmayacağız ki kasma olmasın. Şimdi yine örerken anlaşılacak. En son köşede 3 tane ikili trabzan yapmıştık. Yukarı doğru örmeye devam ediyoruz. En sonda kalan trabzanları kullanarak onlardan trabzan çıkaracağız. Tığın başına doladım. Trabzanın dibine geldim. Bir tane ikili trabzan yaptım. Trabzanın içine girdim. Bir tane ikili trabzan yaptım. Yine içine bir tane ikili trabzan yaptım. Sonrasında devam ediyorum. Buradaki ikili trabzana geçtim. Dibine bir tane ikili trabzan yaptım. Buradaki boşluğa batarak bir tane ikili trabzan yaptım. Artık buradaki trabzana geçtim. Dibine bir tane ikili trabzan yaptım. Kendisine bir tane ikili trabzan yaptım. Gördüğünüz gibi buradaki trabzanı 3 tane ikili trabzanla geçerken buradaki 2 trabzanı da 2 tane ikili trabzanla geçmiş oldum. Yani buradaki genişliğim farklıydı. 3 tane sığdı. Buradaki genişliğim farklı. 2 tane sığdı. Anlatmak istediğim de oydu zaten. Buraya ben 2 tane yapsaydım burada kasma yapacaktı. Trabzanın dibine battım. Bir tane ikili trabzan yaptım. Kendisine bir tane ikili trabzan yaptım. Buradaki trabzana geçtim. Dibine bir tane ikili trabzan yaptım. Kendisine bir tane ikili trabzan yaptım. Devam ediyorum. Buradaki siyah trabzana geçtim. Dibine bir tane ikili trabzan. Kendisine bir tane ikili trabzan. Trabzanın dibine trabzan. Kendisine trabzan. Devam ediyorum. Bir üstteki trabzanın dibine trabzan. Kendisine trabzan. İpleri de böyle arkada yürütüyorum. Gri renkli olan koyu gri'nin dibine geldim. Bir tane ikili trabzan. Kendisine bir tane ikili trabzan. Eşit olmayan zeminde trabzanlar çıkararak devam ettik. Ne kadar gerekiyorsa o kadar yapıyorsunuz. Geniş çektiyseniz 3 tane yapın. Normal yaptıysanız 2 tane yapın. Eliniz o an sıkı denk gelmiştir. 1 tane yapın. Yani elinizin sıkılığına, gevşekliğine göre burada ilerliyoruz. Sayı vermek doğru değil. Siz zaten bilirsiniz, böyle kasma yapar ya da böyle marullanma yapar. Böyle fazla batım olmuştur, böyle marullanma yapar. Böyle dümdüz şekilde ördüğümüzde durması gerekiyor. Bir diğer kenarda da zaten eşit olmayan bir zemin var. Orada da tekrar ettiğimizde daha anlaşılır olacaktır. Burada son bir ikili trabzanım kaldı. Yukarı doğru örmem gereken. Bir tane dibine battım. Bir tane kendisine battım. Buradaki köşe boşluğuna bir tane ikili trabzan yapıyorum. Artık burada etekte olduğu gibi trabzan üzerine trabzan, bir zincirlik boşluklara bir tane trabzan yapıyoruz. Yine ikili trabzanlar örerek devam ediyoruz. Enseye kadar gelelim. Ensede düzgün olmayan bir zeminimiz var. Orayı da eşitleyelim. Lastik örmek için uygun bir hale getirelim. Burada sırtı örerken ortadan başlamıştık, biliyorsunuz, ortaya denk gelmişti. Bir tane ikili trabzanım var burada. Onu da normal şekilde örüyorum. Sonrasında artık enseyi örmeye geçeceğim. Örgü büyüdüğü için sığdırmakta da zorlanıyorum biraz. Yine etek kısmında yaptığımız gibi buradaki en son trabzanları kullanarak trabzan çıkartıyoruz. Bir dibine bir kendisine batarak trabzan çıkarıyoruz. Geniş olduysa 3 tane yaparsınız. Çok sıkı olduysa 1 tane yaparsınız. Tığın başına doladım. Burada zincirin dibine battım. Bir ikili trabzan yaptım.
Kendisine battım. Bir ikili trabzan yaptım. Buradaki ikili trabzandayım. Dibine battım. Bir ikili trabzan yaptım. Kendisine battım. Bir ikili trabzan yaptım. Gördüğünüz gibi burada bir dibine bir kendisine batsam kasma yapacak. Onu da göstermek istiyorum. Bir sonraki trabzanın dibine battım ve kendisine battım. Gördüğünüz gibi burada büyük bir boşluk oluştu. Ben bunu istemiyorum. İlla ki her ikili trabzandan 2 tane trabzan çıkarmam gerekmiyor. Burada sayıya ihtiyacımız yok. Burada düzgün bir zemine ihtiyacımız var. Burada elimin sıkılığı, gevşekliği fark etmiş. Burayı biraz gevşek yapmışım. O zaman 3 tane ikili trabzan yaparım. Bunun herhangi bir kuralı yok. Önemli olan düzgün bir zemin elde etmek. Sonra bir sonraki trabzanın bir dibine bir kendisine batıyorum. Arkada kalan ipleri de böyle yürüterek devam ettirebilirsiniz. Burada aynı etekte olduğu gibi trabzanlar çıkararak devam ediyorum. Enseye ikili trabzanlarla geçtik. Artık yukarıdan aşağı trabzan üzerine trabzan ve boşluklara bir tane trabzan yaparak devam ediyoruz. Bu ipi de şöyle trabzanların arka kanadından geçirerek, iç kanadından geçirerek yürütüyorum biraz. Üzerinde ördüğümüzde oraya sabitlenmiş olacak, çıkmayacak en azından. Etekteki düzgün olmayan yere kadar devam edelim. Sonra burayı da beraber yapalım. İyice pekişmiş olsun. Sonrasında zaten işimiz daha kolay. En son köşeye bir tane ikili trabzan yaptım. Yine bu eşit olmayan yerde trabzanlar çıkararak devam ediyorum. Yaptığım trabzanın durumuna göre 2 tane de yapabilirim. 3 tane de yapabilirim. 1 tane de yapabilirim. Yine burada eteğin köşe noktasında 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı yere 3 tane ikili trabzan yaptım. Benim yine burada bir tane ikili trabzanım vardı. Sizin üçlü grup denk gelebilir. O zaman üçlü grubun en başına 3 tane ikili trabzan yapıyorsunuz. Sonrasında örmesi kolay. Trabzan üzerine trabzan ve bir zincirlik boşluklara bir tane trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar gelelim. Lastiğe nasıl başlıyoruz size tekrar göstereyim. Zaten kolda göstermiştim açık renkle. Yine burada da tekrarını yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda ilk yaptığım ikili trabzanın tepesine kaydırıyorum. Lastik örmek için artık 3 zincir çekiyorum. Trabzanları bir önden bir arkadan alarak örmeye başlıyorum. Kolda gösterdiğim gibi düz şekilde ilerliyoruz. Daraltma yapmadan, herhangi bir daraltma yapmadan düz şekilde ilerliyoruz. Trabzanları
Bir önden alıyoruz, bir arkadan alıyoruz. Zaten ilk sırada ikili trabzanlarla her tarafı eşitlemiştik. Bütün bedeni eşitlemiştik. Artık eşit bedenin üzerinden bir önden bir arkadan alarak lastiğimizi örüyoruz. Bu lastik kısmını çok uzatmayacağım. Hem siyah renkte gözünüzü yormasın diye zaten kolda anlatmıştım. Mantığı anlaşılmıştı. Bu şekilde tüm bedenden örüyoruz. Aynı enseden de geçiyoruz, eteklerden de geçiyoruz. Tüm trabzanlarımız eşit zaten. Yüzeyimiz eşit. Bir bütün şeklinde ördük, bir önden bir arkadan alarak en son sıra sonuna geldik. 3 zincirin tepesine kaydırıyoruz. Tekrar 3 zincir çekiyoruz. Önde olanı önden, arkada olanı arkadan alarak örmeye devam ediyoruz. Ben bu aşamadan sonra artık hırkanın bitmiş halini anlatacağım size. Lastik kısmını öreceğim. Sonrasında ipim varsa hırkanın içinde onları düzgün şekilde gizleyip iplerini keseceğim. Ve üzerimde ya da masada size göstereceğim. Çok büyükse bedeni masada gösteririm. Kendi üzerime uyuyorsa kendi üzerimde gösteririm. Kendi üzerime uyan altıgen hırkalar var. Onları gösteririm. En azından altıgen hırkanın üzerine nasıl durduğunu da görmüş olursunuz. Artık ben lastik kısmını bitireyim ve videonun sonunda buluşalım. Lastik kısmını da yakından göstermek istiyorum. Trabzan sırasının üzerine 3 sıra bir önden bir arkadan alarak lastik ördüm. Ve en son yine hırkanın arkasında düzgün bir bitişle bitirdim. Lastiği istediğin sıra kadar örebilirsiniz ama önemli olan burada ense boşluğunu çok da daraltmamak. Bedenden de lastik geçtim ve artık hırkamız bitti bu aşamada. Çok güzel görünüyor. Ölçülerini vermek istiyorum. Hırkanın beden genişliği 61 santim, boyu da 62 santim. Kolun da koltuk altından bileğe kadar ölçüsü 44 santim. Sizinle yetişkin beden ölçüsünü tekrar paylaşmak istiyorum. Buradaki benim beden genişliğim 61 santim. Siz kendinize uygun beden ölçüsünde yapabilirsiniz. Bu hırkayla benim bedenim arasında beden farkı var. O yüzden üzerime tam olmuyor, böyle bol duruyor. Size kendi üstüme olan hırkalardan videolarını ekleyeceğim tekrar. Ne kadar ip gittiğinden de bahsetmek istiyorum. 2 tane açık gri, 2 tane koyu gri ip gitti. Üçüncülerinden çok az kullandım. Siyah renkten de 4 tane gidiyor. Ben burada farklı marka bir ip kullandım çünkü 3. ipim yetmedi. Onları kollara kullandım. Çok az bir ipim arttı. Onu kullanmak istemedim burada. Renk farkı olur diye. Başka bir iple buradan geçtim. Yani benimle aynı beden genişliğinde yapacaksanız 3 tane açık gri, 3 tane koyu gri, 4 tane de siyah renk almanız gerekiyor. Tek renk yapacaksanız aynı bu iplerle 9 tane alsanız yeterli geliyor. Zaten açık griden ve koyu griden iplerimiz artıyor. Ondan da bir yumak düştüğümüzde tam 9 tane yumak yeterli geliyor. Boyunu uzatacaksanız, bedenini daha büyük yapacaksanız ip sayısını artırmanız lazım. En son kısa bir özet geçmek istiyorum hırka ile ilgili. Hırkamızı 3 aşamada yapıyoruz. Birinci aşama altıgen parçaları hazırlama. Altıgen parçaları kol boşluğumuza, yeterli kol boşluğumuza ulaşana kadar örüyoruz. En az 21-22 santim olmalı. Kol boşluğumuzu oluşturduktan sonra 3 kenardan örmeye devam ediyoruz. Beden genişletme yapıyoruz. Sonra ön kenarı iptal edip 2 kenardan örmeye devam ediyoruz. İkinci aşamamızda beden genişletme. Beden genişletmeyi bitirdikten sonra artık boy uzatma ve lastiğe geçiyoruz. Bunlar da 3. aşama. Biz bütün aşamaları bitirdik. Artık elimizde hazır bir hırka var. İsterseniz birebir kendi ölçülerinizde yaparak giyebilirsiniz ya da size verdiğim ölçülerde yapıp satışta yapabilirsiniz. Satışı nasıl yapacağınızı zaten anlatmıştım 1. bölümde. Kendi adınıza istediğiniz bir bankadan hesap oluşturuyorsunuz, banka hesabı açtırıyorsunuz. Sonrasında dolap, gardırop, Shopier ya da yurt dışında Etsy ya da başka hangi platformlar varsa oralara üye oluyorsunuz. Bilgilerinizi giriyorsunuz. Sonra ürün bilgilerinizi giriyorsunuz, detaylı şekilde satışınızı yapıyorsunuz. Benim önerim yine kapıda ödeme seçeneğini yapmamanız, çünkü mağduriyet yaşayabilirsiniz. Elimden geldiğince hırkayı anlatmaya çalıştım. Aklınıza takılan yerleri sorabilirsiniz. Başka örgülerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.